Kayıttayız. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Bugün ne yapacağız? Bugün bana uzunca bir zamandır sorduğunuz üst vücut antrenmanımı göstereceğim size. Hani evde denemeyiniz tadında. Yaparsanız siz belki gelişemeyebilirsiniz tadında bir üst vücut antrenmanı olacak. Sırt yapacağız, arkasına bir omuz yapacağız. Bu antrenman benim için antrenman değil, daha çok salonda oynamak gibi bir şey. Omzu ve sırtı geliştirmemek adına ya da gelişimini sınırlamak, durdurmak adına ya da stabil tutmak adına neler yapıyorum? Bugün size onlardan bahsedeceğim. Onları göstermeye çalışacağım. O zaman let's go. Daha takısım var normalde. Taylan abi bu omuz genişliği halis mi? Valla bir yerde dur diyebilirsek işimize de geliyor. Ama Ama öyle miydi yoksa spordan sonra mı patladı? Yok, benim eskiden hiç omzum yoktu. Hiç yoktu ya. Gene direkt omuz kemiklerini görüyor. Burada sadece omuz kemiğimi görüyordum. Ama burada şeyi de anlamak lazım işte mesela çalışkan olup bütün vücudu çalıştırıp belli bir proporsiyona sokmak bir şey. Bir taraftan da sen ne yaparsan yap vücudun genetik olarak ön planda olan yerleri, gelişmeye müsait yerleri de çok az bir tempo ile bile kontrolsüz gelişiyor. Ha şey var, ben çocukken bile sırtım genişti yani. Hani sırt göz kırpıyordu, ben buradayım diyordu. Hani biraz yüklensen olacak diyordu yani. Fitness branşını yapmak ya da ağırlık antrenmanı yapmakla yarışmacı bir vücut geliştirmeci olmak yani competitive bodybuilder dediğimiz seviyede olmanın antrenman sistemleri birbirinden tamamen farklı. Competitive bir vücut geliştirmeci onu sürekli kategorinin istediği şekilde şekillendirmek zorunda. Ama ben ağırlık antrenmanı yapıyorum, vücudum nasıl gelişirse gelişsin sağlıklı olayım ya da birazcık daha adeleli olayım kısmı onun antrenman sistemi bizimkinden tamamen farklı. Peki sırtı geliştirmemek için siz ne yapıyorsunuz abi? Ona şöyle bir şey söyleyeyim ya ben en azından antrenör olarak konuşayım. Şu an Rukiye üst vücut antrenmanlarının tamamını aslında alt vücudu dinlendirmek istediğimiz aralara koyuyor. Evet. Bunu da o kadar dikkatli koymamız gerekiyor ki hem üst vücudun çalışıp çok iyi dinlenmemesi lazım hem de çok güzel aralara sokulup çok iyi beslenmediği günlerde antrenör olması lazım. Yani hiç çalışmamak yanlış. Çünkü vücut bir bütün. Yani her bölgenin eşit kondisyona sahip olması gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Alt vücudu çok fazla yorduğum için, haftada 4 gün bunu yaptığım için haftada bir gün aslında bu benim dinlenme antrenmanım. Yani bu benim için antrenman değil. Bu benim için salonda vakit geçirme, oynama, ne bileyim post çalışma, Aynen. sırta bak, omza bak falan Biraz öyle da bir böyle gün şey geçiyor internete yani. içerik oluşturma günü falan gibi. Aynen öyle oldu. Bunda ben- mesela şey mi oluyor? Yüksek ağırlık girilmeyip tekrarlar mı düşük Ya oluyor? evet Nasıl oluyor zaten yani? o temel sistemde zaten bir süre sonra zorlamadığın zaman o ağırlıklar da yeterince artmıyor ve genelde böyle adeleyi büyütmeyeceğini düşündüğün ağırlık, adeleyi büyütmeyeceğini düşündüğün tekrar sayısı, beslenmenin bir gün öncesi, bir gün sonrası bugün bu üstün çalışılacağına göre organize edilip vücudu çok iyi beslememek. Belki Rukiye'ye normalde mesela elinden bir şey almayız ama Rukiye'yi görüyorum mesela üst antrenmanlarında temposunu arttırmaya çalışıyorsa hemen müdahale edip Evet. ya bir 5 dakika gezin gel ki kasın tansiyonu düşsün tekrar ikinci hareketi öyle yap. Taylan bana müdahale ediyor zaman zaman. Bırak. Çalışma, bırak o hareketi. Çünkü şeyi denedik bırak arkadaşlar. uzaklaş. Şimdi farklı arkadaşlar da bununla ilgili içerik oluşturuyorlar. Ben hem onlara da belki bir faydası olur diye söyleyeceğim. Hiç çalıştırmamayı denedik. O zaman kondisyon kaybı oluyor. Gereğinden fazla çalıştırıp katabolik yapmayı denedik ama vücudunun zaten uydu hücre sayısı olarak ön planda olan genetik olarak iyi bölgeleri bunu yaptığında çok daha hızlı adellenmeye başlıyorlar. Burada bir de fatik denilen bir şeyi yönetmen lazım. Yani genel nörolojik stresi ve metabolik stresi de yönetmen lazım. Sadece üst vücut gelişmesin diye oraya öldürücü antrenmanlar yapıp bir gün sonra perde çıkmanın da bir esprisi yok. O sürdürülebilir bir yöntem değil. Şu ana kadar bulduğumuz en iyi yöntem çalıştırmak ama o kadar düşük tansiyonlu, o kadar amperiodik çalıştırıp üst vücuda çalıştırıldığını hissettirmeden çalıştırmak. Rukiye şu anda 4 gün alt vücut çalışıyor. Bu belki ileride artabilir. O aralarda alt vücudu eklemlerini dinlendirmemiz gereken, o fatigi orada yönetmemiz gereken yerlere üst vücut antrenmanlarını sokuyoruz. Normalde mesela her sabah kardiyomu özellikle alt vücut günlerinde sabah yaparken kardiyolarımı üst vücut antrenmanlarında antrenman sonrasına bırakıyorum ve bir tık daha uzun tutuyorum. Ne bileyim işte sırt, omuz çalışıyorum 3'er hareketten. Onun arkasına karın ekliyorum, işte kalp ekliyorum, başka şeyler ekliyorum. Yani süreyi uzatıp aslında kalori yakmaya yönelik bir tarz ilerliyorum. Şu an mesela burada 20-20 takılı. Hani size sohbet ederken de yapabilirim bu hareketi. Normalde çünkü çalışacağım ağırlığın 5'te 1'iyle çalışıyorum. Aynen. Ben böyle yapıyorum. Sırtı geliştirmek isteyen arkadaşlar ne yapabilir? Ekstansör kaslar çok güçlü kaslardır. Bütün gün bizi taşır. Kalça gibi, sırt gibi. Dolayısıyla güçlü kaslar olduğu için gerçekten ağır çalışmak, işte önceden yorma sistemleri
beri bu kasları ısıtmak çok çok verimli olacaktır. Eğer gerçekten geliştirmek istiyorsanız bu bölgeleri. Genel olarak bütün antrenörlere buradan tavsiyem şu. Bir bölgenin artık geride kalması gerekiyorsa ve çalıştırmıyorsanız, çalıştırmak istemiyorsanız sporcunuzun o antrenmanlarda dikkatini dağıtmanız gerekiyor. Bunu programla da yapabilirsiniz, yan yanaysanız müdahale ederek de yapabilirsiniz. Çünkü her şeyin temelinde şu var. İnsan beyni odaklanarak yaptığı bir şeyi başarabiliyor. Eğer bir sırtın gelişmemesi gibi bir şey başarmak istiyorsak gelişmemesine odaklanmamız lazım. O kası çok sevmememiz lazım. Sen sevmedikçe o kas geri plana düşmeye başlıyor zaten. O zaman Devam. Mesela çok uzun bir konuşma yaptık. Normalde böyle set olmaz. Set arasının bir süresi vardır ama ne yaptık? Konuşmayı yaydık. Zaten Rukiye'den bunu yapmasını istiyorduk. Şimdi gelişi güzel bir arada bir sete giriyor. Tansiyon düşmüş durumda. Adil artık ekstra bir gerilim almayacak. Yapsın bir set. Keyfe yapılan bir set yani. Gelişmemiş hali buysa gelişmiş Gelişti, halini gelişeceği merak kadar. ediyorum. ama işte zamanında daha yarışmıyorken bile bayağı ağır barbell row'lar, dumbbell row'lar, T-bar row'lar, barfix'ler. Yani sırtın gelişmesi için ne gerekiyorsa yapmışım. Şu an rahatım, yatıyorum. Normalde de en çok sevdiğim bölge ne biliyor musun? Enes, çalışmayı en çok sevdiğim bölge sırt. Kalça diyeceksin diye bekledim ama Nefret ediyorum kalça çalışmayı. Sırt ya, böyle her gün sırt olsun. Çekeyim, durayım. Burada şimdi bir trik daha vereyim. Dikkat ederseniz Rukiye'nin çekiş yaptığı ayak arkada. Normal şartlarda herhangi bir row'da, dumbbell row, böyle flat measure row gibi bir şeyde latissimus dorsi'yi iyi kavramak ve iyi geliştirmek istiyorsak aslında çekiş yaptığımız ayağı öne koyarız. Öne koyduğum ayağım belime vurgu yapmasını isterim. Ama bunu bilerek arkaya arttırıyorum ki zaten fazla gelişmiş bir latissimus dorsi sorunumuz var. Burada 7-8 tekrar 10 tekrar aralığında da bir hikaye dönüyor. En azından onu biraz daha verimsiz hale getirebilirim. Bu bir vücut geliştirmenin antrenman sistemi. Bunun dışında yapılan bir şey ağırlık antrenmanı sistemi ya da hipertrofi sistemi bundan tamamen farklı. Şu an tersini yapmaya çalışıyoruz. Vücut kondisyon seviyesinde bir kan dolaşımı sağlayabilsin fakat gelişim noktasında kasları gelişime minimumu zorlasın. Bunun için de böyle ufak tefek aslında açılarla hissedebileceğiniz, herkesin anatomisine göre de 3 aşağı 5 yukarı değişen küçük küçük trikleri uygularsanız gelişmek istediğiniz yerde iyi bir gelişim, gelişmek istemediğiniz yerde de orayı durdurma şansınız olur. Yani her zaman söylediğim şeye geliyor. Çok çalışmak, müthiş ağır çalışmak falan değil. Akıllı çalışmak. Akıllı çalışıp sonuca gitmek. Mümkün olduğunca baş parmağınızı, hadi başlangıç seviyesi için demeyelim de yani şu iki parmağınızı kullanmaya çalışın ya da bu üçünü. Böyle mesela. Sen kullanma. Ben kullanayım parmaklarımızı. Enes ne var ne? o kadar mı rahat? Ya benim amacım şu an Adele aktif kalsın, kondisyonunu kaybetmesin. Adele'yi çalıştıralım, temennimiz gelişmesin. Bunu ne kadar zamandır yapıyoruz? Aşağı yukarı 2 yıldır böyle. Hatta en son ayrıldığım koçum şey demişti. Gerçekten hiç antrenman yapmamaktan bahsediyorum. Üst vücudu belki de hiç çalıştırmamalıyız demişti. Yani o koçtan ayrıldık. Bakalım ilerleyen süreçte şimdi yeni koç neler düşünecek, ne yapacak üst vücudumuzla alakalı göreceğiz. Şimdi bir set daha yapalım bundan. Bugünlük sırt bu kadar. Bence kalori bile yakmamışsındır. Yani işte ben saati açmayı bile unutmuşum. Toplamda 100-150 kalori falan oluyor bütün antrenman. Ama işte karın, kalp vesaire onları da eklersek. Şimdi omuza geçiyoruz. Normalde omuz kapsüllerimin ısınmış olması lazım ama ben yine de riske atmamak için şöyle omuz antrenmanından önce kısa 1-2 dakikalık bir ısınma rutini yapıyorum. Bunu da göstereyim size. Yeter. Çok bile. Çok bile ya. Omuzlar pont oldu. Oldu mu? Kol
da çalışmıyorum ben. Ben 2 senedir biceps çalışmıyorum mesela. Arada bir triceps, o kadar. Çok da ihtiyacın yok zaten. Koçlar yazıyor ama ben nedense poz verince böyle bicepsim patlıyor gibi geliyor biceps çalışınca. Yeter. Balık yapılamıyor. Benim normal yapıyorum. Abla dur, ne yapıyorsun? Omzum gelişecek. Sırta bakar mısın abi? Biraz yakalamaya çalıştığımız şey bu zaten. Böyle pump yok, bir şey yok. Soft. Aynen bu soft. Şöyle yapınca omuzlar çiziliyor mu hala? Bu ayarı tuttursak yarışmada da yetecek bize. Ne istedikleri tam belli oluyor mu böyle sikletlerde? Bisikletlerde ne istedikleri tam belli oluyor aslında ama böyle çok köşeli tanımlarla değil, biraz oval tanımlarla belli oluyor. Şey gibi mesela hani men's fisikte ne kadar kolun olmalı, ne kadar patlak kolların olmalı gibi. Şimdi bikinide de aynısı var. Bikinide biraz daha genel kadın görüntüsünü bozmayacak. Hani insanların aslında plaj vücudu dediği kıvamında. Adele'nin çok fazla taraklı görüntüsünün oluşmadığı, anabolik damarların çok görünmediği, kas derinliğinin inanılmaz boyutlara ulaşmadığı, hafif sulu, sağlıklı, soft bir görüntü bekliyorlar. Bak o kadar yağlandık, sulandık dedik. Şuradaki damarı görüyor Ya musunuz? bunlar bizim için problem. Yani bunu mesela videolarda görüyorum. Bazı arkadaşlar çok beğeniyor, soruyor. Ama normalde bikini sporcuda bunların olmamasını istiyoruz. Şu an off sezondayım yani. Yağ ve su oranı gidince bunlar ortaya çıkıyor. Yani bu da benim genetiğim ama yapacak bir şey kalmıyor. Ya burada şey de var yani Türkiye büyük ölçüde natural yarış yapmasına rağmen bunlarla uğraşıyoruz. Özellikle steroidlerde şunlardır bunlardır bu konularda gelen soruların cevabı aslında böyle güzel bir cevap. Yani her zaman kullanınca bir şey olmuyor. Kullanmaman gerekiyor. Kullanmaması gereken sporcular var. Türkiye onlardan biri. Çünkü mesela bu anabolik damar yoğunluğunu yönetemeyiz. Bunun üstüne bir de anabolik ajanlar kullanırsak. Ya o senin için biraz daha zor oluyor. Aynısı men's fizik klasmanı için de genelde fizik klasmanları için geçerli bu konu. Çünkü biz vücut geliştirme tarafında as deep as possible. İnebildiğin kadar in, kuruyabildiğin kadar kuru, patlak görünebildiğin kadar patlak görün gibi bir şey üstünden gidebiliyoruz. Bu biraz böyle sınırlarda ne kadar gezdiğini belirliyor. Ama fizik sikletleri tarafında, klasik fizik, men's fizik, bikini fitness, fitness sikletleri tarafında daha doğrusu hatlar biraz daha kurallara bağlı olmak zorunda. Dolayısıyla yani o senenin şampiyonuyla aranda büyük bir görsel fark varsa yüksek ihtimalle kazanamayacaksındır. Her sene olimpiyanın şampiyonu baz alınır ve o seneye göre o fizik sikletleri sıralanır. Senin de onun içinde kendi proporsiyonunu inceleyip buram fazla, buram eksik, buramı biraz daha soft, buramı biraz daha sert yapmalıyım gibi yaklaşımlarla heykeltıraş gibi kendi vücudunu yontman gerekiyor. Bu arada lig koşan bir sporcu için de her sene bunu yapacak maksimum 1-2 ayı oluyor. Çünkü off sezon terimini insanlar rahat kullanıyor Türkiye'de ama yılda bir yarış yapıyorlar ya da 2 yılda bir yarış yapıyorlar. Öyle bir off sezonu yok pro ligde yarışan bir sporcunun. Birkaç ay içinde eksiklerini gidermelisin. Tekrar düşük kalorili diyet performansına geçmeden önce de bu eksikler kapanmış olmalı. Düşük kalorili sistemin içinde eğer küçültmek istediğin ya da gözden ırak tutmak istediğin bir vücut bölümün varsa oraya işlemelisin. Trip'in son anlarında da zaten sahnede en son istenen görüntü için elinden geleni yapmalısın. Damarda görüntüden kaçarken sen örnek veriyorum çok yoğun şeker tüketimiyle beraber son bir ayına girersen bu damarlar ile patlayacaktır ve seni sahnede başarısız yapacaktır. Artık bunu anlamamız gerekiyor. Dünyada bu bir seviyeye geldi. Türkiye'de de belli bir seviyeye geliyor. Yani en çok ben aç kaldım, en çok ben koştum, en çok kardiyoyu ben yaptım. Neden ben kazanamadım? Mantık bu değil, oyun bu değil. Oyun oradaki kurala en uygun olduğun hal. Dolayısıyla da bu aslında senin her gün ayna karşısında bir şeyleri değerlendirmeni gerektiriyor. Poz çalışman yıllar içinde değişiyor. Yeni poz teknikleri üretmen gerekiyor, yeni formuna göre. Ya da senin bazı eksiklerini kapatacak bir poz vermen gerekiyor. Bunlar da günlük çalışmalarla oluyor. Hakemlerden aldığın mesela feedback genel anlamda ne oluyor lan? Fazla kurulu. Biz Rukiye'de sadece bir tane feedback aldık. Bugüne kadar o kadar yarışta bir feedback'in dışında feedback alamadık. A little bit softer, a little bit fuller. Yani buradaki kasıt şu, vücut fazla sert, biraz yumuşatın ve vücut biraz daha dolu görünsün. Şimdi iki tezat şey olduğu için biz zorlanıyoruz zaten. Hem vücudu doldurmamızı istiyorlar, hem de dolu vücudu daha soft göstermemizi istiyorlar. Vücutçu arkadaşlar dedi yani dolu vücut daha sert görünür. Uzun periyotlu bir improvement season'da biz bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz. Ama yarışmalar arasındaki o kısa sürelerde bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Çok zor çünkü. Evet, hatta yarışların birinde Polonya yarışıydı sanıyorum. Hakem bir tanesi şey dedi. Yani aslında dedi çok kolay, çok güzel bir feedback veriyorum sana dedi. Yani bir tık dolu, bir tık soft gelmen lazım. Yeterli adelenler sadece onu doldur dedi. Çok kolay dedi bu.
Hani sonra işte Hindistan yarışını falan sordu. Hani bundan sonra nerede yarışıyorsun? Bir haftan var dedi. Bir haftada bile çok kolay yapılabilecek bir şey bu. Hani hakeme şey diyecektim. Koçluğumu yapar mısın? Hani biz bulamadık yani. Çünkü zor arkadaşlar. Yani aynı zamanda yani öyle bir şey istiyorlar ki bikimde. Belin incecik olmalı, güzel. Alt vücudun sulu olmalı, güzel. Üst vücudun çok sulu olmamalı ki belin incecik olabilsin. Güzel. Bir de bütün vücudun dolu olmalı. Tam bir vücut geliştirme sistemi uygulasan olmuyor. Bir model sistemi uygulasan olmuyor. Aç bıraksan olmuyor. Tok koysan olmuyor. O yüzden uzun vadeli iyi bir planla podyum günü o halde olmak gerekiyor. Ona da geçen videoda da biraz bahsetmiştim. İşte biz bunun tekniğini şu an myofibriller hipertrofi noktasına koyduk. Yani gerçekten adeleyi üretip o adeleyi aç podyuma çıkarabildiğimiz noktada dolu görüntüyü vererek o soft görüntüyü de yakalayacağımızı düşünüyoruz. Şu an bu serinin amacı bu. Bu stratejilerin de böyle şey bazen öfkeli söyler. Niye paylaşıyorsun diye ben paylaşıyorum. Yapabilen yapsın. Biz yapabiliyoruz. Teknik bu. Yani bu başkalarına ufuk olacaksa benim bilgiyi paylaşmakla ilgili bir sorun yok. Paylaşayım, hep beraber yapalım. Yapılmaya çalışılan, istenilen şeyin bu olduğunu düşünüyoruz bu seneki strateji olarak. Gitmek istediğimiz nokta da o. Daha fazla adele ama gereğinden de biraz fazla adele ve gerekirse o adelenin aç bırakılarak podyuma çıkarıldı. O soft görüntü. Elde edebileceğimizi düşünüyorum. Hani parametreler onu gösteriyor. Elde edemez de kıyısından köşesinden gelirsek de en azından bir şey öğrenmiş olacağız. Çünkü Instagram'da da bazen bahsediyorum. Yarışmacı için kaybetmek diye bir opsiyon yok. Çünkü başarısızlıktan bir şey öğrenip artık başarmaya daha yakın oluyoruz. Başarıya ulaşamasak da bizim için bir kayıp olmayacak. Bununla ne yapabildiğimizi görmüş olacağız. Bir sonraki stepi, bir sonraki adımda onu atacağız. Yani vücut geliştirme biten bir serüven değil. Biz onu çok erken fark ettik. Belki bizim diğer insanlardan göre avantajımız o. O serüvenin geçtiğin süre boyunca da keyfini çıkartmak önemli. Yani bu işin yolculuğu güzel zaten. Yoksa podyum günü çok keyifli bir gün değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben ama. Açsın, bitmişsin. Senin gibi iyi adamlar, kadınlar yanına çıkarılacak. Hakem belki de seni iyi oylamayacak. Kaotik bir gün. Bu işin zevkli tarafı süreci takip etmek ve plan dahilinde gidip o sanal bebek gibi kendine yaptığın etkilerin tepkilerini ölçebilmek. Bunu yapmıyorsan vücut geliştirme yapmanın çok bir anlamı yok. O yüzden sonuç bizim için çok önemli değil. Biz böyle başarabileceğimizi düşünüyoruz ama başaramazsak da canımız sağ olsun bir şey daha öğrenmiş oluruz. Artık başarmaya daha yakın oluruz. Evet. Antrenmanımızın son hareketine gelmiş bulunuyoruz. Normalde şu an bu ekstra, bazen bunu da yapmıyorum. Bugün yapasım geldi. 3 gün antrenman yapmadım, bir şeyler daha yapalım. Sence hangi süreç daha zor abla? Hakemlerin o geri bildiriminden sonra. Önceki yaptıklarını düşün. Şu an yapacaklarım daha kolay gibi geliyor. Diyeti bir tık yumuşatacaksın belli ki. Off sezon mu yoksa yarışırken bunları Yarışırken. yapmak? Ya tabii ki yarışırken bunları yapmak daha zor. Çünkü düzgün bir mentalde olmuyorsun. Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar veremiyorsun. Karar mekanizmanın çöktüğü bir dönem. Yani kendine bile objektif olamadığın bir dönem. Yani her gün iyiye gitsem bile aslında zaman zaman daha mı kötüyüm? İşte o eksik mi, bu eksik mi? Hani birazcık aslında paranoya yaşadığım bir dönem. Şöyle şuradan örnek vereyim. Kendi kendime de yarışma hazırlığı yapabilirim aslında. Yani bu sürecin çoğuna hakimim. Ama özellikle o son 4 haftalık süreç, son düzlük dediğimiz süreç bu mental durumlardan kaynaklı çok zor. Yani kendine objektif olamıyorsun. Dolayısıyla orada aldığın bir geri bildirimi hayata geçirip bunun üzerine çalışabilmek yani mümkün ama bunu off sezonda planlayıp daha sağlıklı bir kafayla her şeyden uzaklaşmışken işte o adrenalin yokken veya farklı hormonlar seni zorlamıyorken veya açlık yokken, yorgunluk yokken karar mekanizman yerindeyken bunu off sezonda yapabilmek çok daha kolay. Bu sadece mental olarak. Tabii ki fiziksel olarak çok daha kolay. Çünkü aç değilsin, doyuyorsun, antrenmana enerjin var. Vücudun kapasitesi kendini geliştirmeye daha müsait. Yani off sezon aslında bunun için. Zaten hani fiziksel olarak da yarışma hazırlığı döneminde gelişim kat edebilmek o düşük kaloriyle çok zor. Yani vücudun gelişmesi için gerçekten kalori fazlasını belki bir miktar alıyor olmamız gerekiyor ya da hani ihtiyacınız olan kadar kaloriyi alıyor olmanız gerekiyor. Ciddi bir gelişim için. Bunu böyle söyleyebilirim. Diğer türlü gelişim mümkün değil mi? Tabii ki mümkün. Ben 3 yıl arka arkaya yarışarak sonuçta geliştirdim vücudumu. Ama arada uzun bir off sezon yapsaydım tabii ki daha fazla gelişirdim. Yani her ikisi de mümkün. Zamana, mekana, şartlara, durumlara, koşullara göre değişen bir süreç yani. Kapanış yapalım mı? Yapalım. Taylan'ı Lekkör'de yakalayıp. Dümenden yapıyorsun yani. 5 kiloya takıldı. Yeni başladı. Güzel antrenman oldu ama yine. Evet, bol muhabbetli, sohbetli. Güzel antrenman oldu. Bazen Bazen hocanın böyle da üst vücut çalıştığını görmeyenler bu videoda görmüş çok olur. merak ediyorlardı. Hani aslında sonlara atmamızın sebebi de çok bir şey yapmadığımız için de. Bugün fark ettim aslında bu da kıymetli. Yani gerçek bir vücut geliştirme yarışmacısıyla sadece ağırlık antrenman yapan birinin arasındaki antrenman sistemi farkı nedir? İşte cevap bu.
biz heykeltıraş gibi bunu işlemek zorundayız. Normal antrenman düzeni daha keyifli. Haftayı günlere böl, alt vücudunu üst vücuduna eşit çalış. Bir yerinde bir kas ağrısı varsa o gün orayı yapma, bir sonrakine devam. Bu daha keyifli. Birazcık vücudun iş gibi oluyor. Buraya mesai için geliyoruz aslında her gün. Biraz da bizi getiren disiplin de o. Onun farkında olmak. Bence bazı şeylerin böyle iş disiplininde de yapılması gerekiyor. Adının iş konulması gerekiyor ki herkes gerekli disiplini sağlasın. Sen mesela şu an video çekiyorsun. Enes bizi sağ olsun çok rahatlatıyor ama hani biz bir antrenmanı da hiçbir zaman ikiye bölmedik, bölmüyoruz da. Antrenman neyse onu çekiyoruz. Modumuz neyse onu gösteriyoruz. Kusura da bakmayın biraz enerjimiz düşük geldiyse ama yani gülmeyi çok istemiyorken çok fazla zorlayıp da gülebilecek bir adam değilim ben ki Rukiye de öyle birisi değil. Bize dediniz ki biz olanı izlemeyi sevdik, devamını getirin. Bugün de bunlar oluyor, bunları paylaşıyoruz o yüzden. Bence gene de güzel antrenmandı. Salonun da havası güzel. Hani buraya gelince işin açığı benim şöyle bir iki tekrar fazla yapasım geliyor. Biz de yeni olduğumuz için oyuncaklar hala yeni bizim için. Havası iyi olduğu için de biraz bizi itiyor. Ya ben ama esas şeyi söyleyeyim. Beni esas iten dinamo Enes şu an. Enes olmasa dünyada hani gelelim de burada bununla uğraşalım demem yani. Beni acayip motive ediyor. Bugün de böyle bir üst vücut antrenmanı paylaştık değil mi? Antrenman içeriğinin çok kuvvetli olmayacağını biliyorduk zaten. Hani yaptığımız antrenmanı bildiğimiz için. Üst vücut antrenmanı genelde böyle. Yarın başka bir yerde gelişmememiz gerekirse çalışan bir teknik olduğu için ilk uygulayacağımız şey yine bu. Ama her zaman çalışacak anlamına gelmiyor. Deneyin, sonucunu görün. Kısa vadede o sonuç sizin için tatmin edicisi devam edin. Dedim ya antrenörlük sisteminden farklı bir şey yani. Bu YouTube'dan bilgi alabilirsiniz ama YouTube'u bir antrenör sistemi gibi kullanamazsınız. Bu bizim Rukiye özelinde uyguladığımız sistem. Sen de bunu yap, sen de böyle olursun diyemem. Belki iki tekrarla gelişmeye başlarsın, engel olunamaz. Şu an bizim için bu çalışıyor. Çalışmadığı zaman da farklı bir tekniğe geçersek yine onu da paylaşmaya çalışırız. Ama iyi bir off-sezon başlangıcı yaptığımızı düşünüyorum ben her şeye rağmen. Birazcık da böyle mental olarak hemen kendimizi bir iki hafta içinde yükseltip artık burada bam güm daha sert antrenmanlar yaparak o tempoyu yakalamamız gerekiyor. Kışta biraz avantajdır bu arada, o da bizim için faydalı. Hani kapanıyorsun, dışarıda pek bir şey olmuyor. Odaklanmak daha kolay oluyor bence. Bana öyle geliyor yani en azından. Dedim ya hayatın olumlu taraflarına odaklanıp bu motivasyon kapabileceğimiz şeylerden motivasyon kapıp çok da motivasyona ihtiyacımız yok. Zaten iş gibi geliyoruz. Buraya da aynı disiplinle gelip süreci tamamlayacağız. Yani bir sene daha hazırlanacağız. Bir sene sonra neler yapabileceğimize bakacağız. İstediklerimiz olmadıysa bir sene daha yapacağız. Yani bu iş böyle. Gene Rukiye'ye de teşekkür ederim yani hani geldi burada. Şeydir, zordur çünkü hani çok içinde hissetmediğim antrenmanı paylaşmak da zordur. Onun gene gördüm yani bizim güzel şeyler paylaştığını düşünüyorum. Faydalanmak isteyen insanlar varsa ne mutlu bize. Yani ne güzel konuşuyor değil mi? Evet. Akıyor. Beni de böyle tavladı. Hiç zorlanmıyorum mesela. Nefes boşluklarını kesiyorum. Konu hiç ikilemiyor. Tekrara da düşmüyor konu böyle. Kanalıma hoş geldiniz. Oradan başlayıp da kendine video yaptırıyor böyle. Evet, Bugünün bugün kapanışı de- böyle. Aynen devamı gelsin diyelim. İnşallah gelir. Umarım gelir. Elimizden geldiğince yine size süreci paylaşmaya çalışacağız. Taylan o kadar güzel konuştu ki bana laf kalmadı. O zaman bugünlük ne diyelim? Burada bitirelim. İzleyen herkese teşekkür ederim. İzleyen herkese şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman klasik.